Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında ve dakikasına kadar ölçülü nefis bir sütlaç tarifim var. YouTube kanalımı açtığım ilk yıllarda sizler için paylaşmıştım. Tekrar güncellemek istedim yeni abonelerim için. Kesinlikle sıkıntı yaşamadan kıvamını rahatlıkla tutturabileceğiniz bir tariftir. Üzerindeki kırış kırış görüntüyü de nasıl yaptığımı sizlere birazdan detaylıca göstereceğim. Sütlacım için yarım çay bardağı pirinç kullandım. Pirinci bir süzgece alıp gördüğünüz şekilde sadece suyun altında bir kez gezdiriyorum. Lütfen elinizle ovalayarak yıkamayın ki pirinç nişastasını kaybetmesin. Pirinci bir tencereye aktarıp üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Ve pirinçler iyice yumuşayıp açılana kadar kısık ateşte pişirdim. Pirincin cinsine bağlı olarak suyunu tamamıyla çekebileceği gibi birazcık sulu da kalabilir. Ama önemli olan pirincinizin tamamıyla yumuşayıp pişmiş olması. 1 litre sütü ilave ediyorum. Sütlacın üzerindeki kırış kırış görüntüyü sağlayan en önemli etkenlerden biri de sütünüzdeki yağ oranıdır. Bu sebepten yağ oranı yüksek günlük bir süt kullanmanızı tavsiye ederim. Kullandığınız sütün yağ oranı düşükse 1 su bardağı kadarını ayırıp yerine 1 su bardağı süt kreması kullanabilirsiniz. Sütün kaynamasını bekledim ve süt kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Lütfen süreyi iyi takip edin. Süt kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika boyunca kaynattım. Şimdi şekerini ekliyorum. Yarım su bardağından bir parmak kadar fazla şeker kullandım. Ve şekeri de ekledikten sonra 5 dakika daha kaynatıyorum. Lütfen bu sürelere dikkat edin. Sütlacınızın kıvamındaki en önemli etkenlerden bir tanesidir. Eğer çok tatlı seviyorsanız 1 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. Sütlacım kaynarken ben de o arada nişastayı hazırlayacağım. 2 yemek kaşığı nişasta kullandım. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı su ekliyorum ve nişastanın iyice çözülmesi için bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Şekerle beraber 5 dakika daha kaynattım ve sulandırmış olduğum nişastayı sütlacıma ekleyerek bir yandan da çırpıyorum. 1 paket vanilya ve 1 tutam tuz ilave ediyorum. Sütlü tatlılara ekleyeceğiniz 1 tutam tuz lezzetini daha da çok arttırır. Ayrıca sütlacın sütten veya pirinçten kaynaklı oluşabilecek ağır kokusunu da hafifletir. Vanilya ve tuzu ekledikten sonra 1 dakika fokur fokur kaynattım. Daha sonra sütlacımı kaselere aktarıyorum. Kaselere aktarmadan evvel kepçeyle şöyle dipten karıştırın ki pirinç tatlıda eşit bir şekilde dağılsın. Bu ölçülerle 6 kişilik sütlaç hazırlamış olacaksınız. Sütlacın üzerindeki o kırış kırış görüntüyü sağlayan diğer önemli bir husus da sütlacı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerinin kabuk tutmasını bekleyin. 15 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına kaldırın. Buzdolabında en az 5 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Hatta bir gün önceden yaparsanız çok daha güzel olur. Ani ısı değişiminden dolayı sütlacın üzerindeki kabuklaşmış tabaka büzüşüp kırış kırış bir görüntü alacaktır böylelikle. Ben tatlımı 5 saat kadar dinlendirdim. Şimdi sizlere detaylıca kıvamını göstermek istiyorum ama ilk önce servise hazır hale getireceğim. Sütlaç deyince akla tarçın gelir. Çok yakışır gerçekten tarçın ama sevmiyorsanız ya da farklı bir lezzet arıyorsanız fındık ya da fıstıkla da üzerini süsleyebilirsiniz. Ki ben öyle yaptım. Bir kısmına tarçın, bir kısmına da Antep fıstığı serptim. Evet, şimdi sizlere kıvamını daha detaylı bir şekilde yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne çok sulu ne de çok katı. Bence tam olması gerektiği kıvamda.
İnanın lezzeti de muhteşem. Mutlaka deneyin. Deneyenler de bana yorumlarını bıraksınlar. Gerçekten çok sevinirim. Kanalımda buna benzer birçok pasta, kurabiye ve sütlü tatlı tarifi de mevcut. Onların linkini de videoma ekleyeceğim. Oradan da faydalanabilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız, görüş ve önerileriniz olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni tariflerimden ve videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterlidir. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.